Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz gibi çoraplarımızdan yapacağız. Tığ işi olarak yapabileceğiniz çorabımız oldukça basit yapımı. Videomuzda anlattığımız modelimiz 37 ve 38 numaraya uygun şekilde arttırmalarını deneyerek yaparsanız daha iyi olur. En azından arttırma işlemlerinde yanlışlık ya da bir eksiklik, fazlalık olmaz. Videomuzda anlatırken kullanacağımız renkler yeşil ve kırmızı. Süslemede ise çiftimizi yapacağız. Hep beraber mavi renkte yapacağız. Bu şekilde videomuza başlayabiliriz. Çorap yapımına önce bir sihirli halka yapıyoruz. Daha sonra sihirli halkamızın içerisine bir zincir çekip çakma sık iğne yapacağız 10 tane. Bu birinci. İpimizi doladık. Geçirdik ve çakma sık iğnemizi yaptık. İkinci çakma sık iğne. 3. 10 tane çakma sık iğne yaptık. İpimizi çektik. İlk sık iğnenin tepesine battık. Şimdi her sık iğnenin başına ikinci sıramızda ikişer tane çakma sık iğne yapacağız. Bir, aynı yere ikinci çakma sık iğne. Her boşluğa 2 tane yapınca bu sıramızda toplam 20 tane çakma sık iğnemiz olacak. Bu şekilde 20 sık iğnemizi yapıp sıra sonuna gelelim. İkinci sıramızı her çakma sık iğnenin tepesine ikişer tane batarak 20 tane sık iğne yapmış olduk. Yine ilk çakma sık iğnenin tepesine batıp sıramızı kapatıyoruz. Üçüncü sıramızda da her boşluğa önce birden bir iki arttırma yapacağız. Yani ilk bir tek batıyoruz, bir çift çakma sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sırada bir tek bir çift şeklinde arttırma yapıyoruz. Toplam 30 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Bu şekilde üçüncü sıramızı da bir tek bir çift arttırarak sıra sonuna gelelim. 30 tane çakma sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna geldik. Yine ilk boşluğumuza batıp sıramızı kapatıyoruz. Toplam 30 tane çakma sık iğnemiz oldu bu sıramızda. Şimdi diğer her sırada bu sefer ikişer tane arttırma yapacağız. Onu da nasıl yapacağız? Önce bir zincirimizi çekiyoruz. İlk boşluğumuza bir tane batıyoruz. Daha sonra hemen yanına 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Ve her sık iğnenin tepesine birer tane batıp sonda bir arttırma daha yapacağız. Bu şekilde her boşluğa ilk arttırmamızı yaptık sıra başında. Bu şekilde sonra her sık iğne tepesine birer tane batıyoruz. Dördüncü sıramızda 32 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde sıra sonuna arttırma yerine gelelim. Dördüncü sıramızı bitirelim. Sıra sonuna geldik. Şimdi toplam ilk arttırma ile beraber 30 tane sık iğnemiz oldu ve sıra sonunda şu boşluğumuza, yani son boşluğumuza 2 tane batıyoruz. Toplam 32 tane dördüncü sıramızda çakma sık iğnemiz olmuş oluyor ve sıramızı bitiriyoruz. Şimdi 5. sırada yine aynı işlemi yapıyoruz. Hemen ilk boşluğa batıyoruz ve yanına bir arttırma. Arttırmamızı bu sıra başında, bu sıra sonunda yapıyoruz. Toplam 45 tane, yani 44 tane olana kadar devam edeceğiz bu arttırmaya. Daha sonra sadece bir arttırma yapınca sayımıza ulaşmış olacağız. Şimdi her boşluğa birer tane yine çakma sık iğnemizi yapalım. Sıra sonundaki arttırmamıza gelelim. 5. sıramızın sonuna geldik. Şimdi son boşluğumuza kadar toplam ilk arttırmamızla 32 tane
çakma sık iğnemiz oldu. Şimdi son boşluğumuzda yine bir arttırmamızı yapıp, yani aynı boşluğa 2 tane batıp toplam 34 tane çakma sık iğnemiz olmuş oluyor. Şimdi 6. sıramızda yine aynı işlemi yapıyoruz. İlk boşluğumuza bir batıp hemen yanına 2 tane, yani bir arttırma yapıyoruz. Yine sıra sonuna kadar tek tek çakma sık iğnelerimizi yapacağız. Bu sıramızda da toplam 36 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. 34 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi hemen yine son boşluğa bir arttırmayla 35 ve 36. 6. sıramızda da 36 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi bu işleme toplam 44 tane, yani 10 sıra olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. Yani 4 sıra daha başta ve sonda bir arttırmayla devam edelim. Toplam 44 ilmeğimiz olduğunda videomuza devam edelim. 10. sıramızda 44 ilmeğimiz başta ve sonda arttırdığımızda 44 ilmeğimiz oldu. Yani artık sıramızı tamamlayabiliriz. Şimdi son bir sıramız kaldı. Son sıramızda da şunu yapıyoruz. Sadece bir arttırma yapıyoruz. Bir arttırma bizim için 37 numara için yeterli oluyor. Yani toplam 45 tane sık iğne bizim için yeterli oluyor. O yüzden sadece bir tane arttırma yapacağız. Yani en başta veya sonda yapabilirsiniz onu. Ben başta yapayım. Aynı yere ikinciyi battım. Şimdi her boşluğa birer tane, toplam 45 tane ilmeğim olacak ve artık yeterli sayıya ulaşmış olacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 45 ilmeğimiz oldu arttırmamızla beraber. Sadece bir arttırma yaptık 11. sıramızda ve şimdi diğer rengimize geçeceğiz. İpimizi bu şekilde geçirip kapatmıyoruz. Yeşil rengimi alıyorum ve şöyle ipimi çekip zincirimi çekip aynı yere çakma sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bir ve her boşluğa birer tane çakma sık iğne yapacaksınız. 45 tane ilmeğimiz vardı ya, 45 ilmeğimiz böyle hiç artırma ve eksiltme yapmadan aynı bu şekilde devam edecek. Ben size sayısını da söyleyeceğim birazdan. Bu şekilde ilk sıramızı bitirelim. Şimdi sıra sonuna geldik. Toplam 45 tane sık iğnemizi, yani çakma sık iğnemizi yaptık ve sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Yine aynı şekilde bütün sık iğnelerin içerisine çakma sık iğnelerimizi yaparak çorabımızı ilerleteceğiz. Toplamda 32 sıra olacak. Yani toplamda buradan itibaren saydığımızda 12 sıra 11 sıra yapmıştık yani kırmızıyla. Bundan sonra yaptığımız yeşille yapacağımız sıra sayısı da 21 tane olacak. Toplam 32 sıra olduktan sonra topuk kısmına geçeceğiz. Şimdi böyle 45 ilmeğimizde hiç arttırma ve eksiltme yapmadan çakma sık iğne şeklinde ilerletelim. Bizden sonra topuk kısmına başlayalım. Bu şekilde 32 sıra toplam örmüş olduk. 45 tane ilmeğimiz vardı. Çakma sık iğne ile yeşil rengimizi ördük. 11 tane kırmızı rengimizin sırasını örmüştük. Arttırmalı şekilde 45 tane yaptığımızda sıramızı yeşil iple devam etmeye başlamıştık. Yani toplam 32 sırayı buradan da 21 sırayla yeşil iple de 21 sırayla 45 tane ördükten sonra artık boy kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi topuk kısmını yapmaya başlayacağız. Topuk kısmını yaparken de önce ipimizi keseceğiz. İpimizi tam şuradan kesiyoruz. Ama önce sıramızı kapatalım. Şöyle sıramızı kapadık. Sonra ipimizi çektirdik ve tam şu orta kısımdan ipimizi kesiyoruz. İpimizi çekiyoruz ve artık topuk kısmının yapımına başlayabiliriz. Topuk kısmının yapımına başlarken
Bu bitirdiğimiz ilmek bizim birinci ilmek yerimiz olacak. Buradan itibaren sayacağız. Toplam 22 tane topuk için bize sık iğne yeri yeterli olacaktır. O yüzden burada tam orta noktası sayacağımız için toplam 11 tane bu taraftan, 11 tane bu taraftan saymış olacağız. Yani 11 tane şuradan saysak yeter. Devam buraya gelecek. Buradan 1 oluyor burası. Şu kısım şöyle göstereyim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası. 11. yere tığımızı geçirdik. Topumuzu da kırmızı renkle yapacağımız için. Şimdi topuk kısmına başlıyoruz. Bir zincir çekip aynı noktaya tekrar ilk çakma sık iğnemizi yaptık. Şimdi 22 tane yapacağız toplam. Birinciyi yaptık. İkinci, üçüncü, dört, 5, 6, evet. 22 tane çakma sık iğnemizi yaptık. Yani topuk kısmının başlangıcını yaptık. Şimdi şöyle bir zincir çekiyoruz. Çevirip her boşluğa birer tane sık iğne, yani çakma sık iğne yapmaya devam ediyoruz. 22 taneydi toplam. Yine 22 tane devam ediyoruz bu şekilde, arttırma eksiltme yapmadan. 22 çakma sık iğnemizi devam edelim. ...21 ve 22. Bir zincir çekip yine ters çevirip aynı yere çakma sık iğne ile yine 22 tane sık iğneye devam edeceğiz. Bu şekilde topuk kısmını toplam 12 sıra öreceğiz. Zaten şimdi 1-2 sıra örmüştük. 3. sıramıza devam ediyorduk. Toplam 12 sıra olduğunda topuk kısmı bitmiş olacak. Şimdi 12 sıra örelim. Videomuza devam edelim. 12 sıra ördükten sonra şimdi topuk kısmımızın dikimini yapacağız. Bu şekilde katlıyoruz. İpimizden kesip iğneye geçiriyoruz ve topuk kısmının dikimine başlıyoruz. Şimdi bu şekilde karşılıklı şekilde dikme işlemine devam edelim. Karşılıklı şekilde dikiyoruz.
Ve topuk kısmında diktik. Şimdi topuk kısmını diktik. Şöyle çeviriyoruz. Artık bilek kısmına geçebiliriz. Şimdi yeşil ipimizi alalım. Bilek kısmının yapımına başlayalım. Orta yerinin hemen yanından, hatta şöyle şuradan başlayabiliriz. Bir zincir çekip şöyle çakma sık iğnemizi yaptık. Hemen ortaya ikinci çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Böyle toplam 45 ilmek çıkaracağız. Yani ön kısmıyla beraber toplam 45 ilmeğimiz olacak. Şu an 1 2 3 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12. Buraya kadar 12 tane çakma sık iğne yaptık. Şimdi buradan devam ediyoruz. 12 13 14 36 tane ilmek oldu. Şimdi 37 38 39 40 41 42 43 44 ve 45. ilmeğimizi çıkardık. Sıramızı bu şekilde bitirdik. Artık bilek kısmının ilmeklerini de topuktan çıkarıp ön kısmını ördük. 45 tane. Yine aynı şekilde 45 ilmeğimiz var. 45 ilmeğimizi hiç arttırma eksiltme yapmadan bilek kısmını örmeye başlayacağız. Yani her trabzana yine aynı şekilde birer tane çakma trabzan yapıp 45'er ilmek birkaç sıra örelim. Daha sonra kaç sıra için yeterli olacak bizim için videomuzun devamında sayımızı verelim. Bu şekilde her trabzan tepesine birer tane çakma trabzanla 45 ilmeğimizi arttırma eksiltme yapmadan aynı buradaki gibi bilek kısmına ilerletelim. İpimizle ördük. 23 sıra boyunu tamamladık. Bu beyaz kısmı yaptığımız bileğin son bitişini şimdi burada kırmızı renkle yapacağız. Kırmızı renk ipimizin geçişini yapacağız. Kırmızı renk ipimizde de 5 sıra örmemiz yeterli olacak. 45 ilmeğimizi arttırma veya eksiltme yapmadan şimdi kırmızı ipimizi de geçirdikten sonra aynı şekilde 45 çakma trabzanımızı yapalım. Her trabzan tepesine
birer tane çakma trabzan. Bu şekilde 45 tane sık iğnemizi yapıyoruz ve bunu da 5 sıra öreceğiz. Daha sonra çorabımız artık bitmiş olacak. Bu şekilde kırmızı ipimize geçiş yaptık. Şimdi bunu 5 sıra arttırma veya eksiltme yapmadan örmeye devam edelim. 5 sıra kırmızı ipimizde de ördük. Bu şekilde 45 ilmeğimizi 5 sıra ördük. Şimdi bunu kapatıp artık çorabımızı bitirdik. Çorabımız bu şekilde oldu. Süslememize başlarken önce kardan adamın kafasıyla başlayacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? İlk önce sihirli halkamızın içerisine 6 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Daha sonra her boşluğa, yani trabzan tepesine ikişer tane böyle sıramızı kapatıp bir zincir çekip her tepe başına ikişer tane çakma sık iğne yapıp ikinci sırada 12 tane sık iğne elde etmiş oluyoruz. On 12 tane yaptık. Şöyle trabzan tepesine batıp ikinci sıramızı bitirdik. Zincirimizi çekiyoruz ve bu sefer bir tek bir çift yapıyoruz. Hemen boşluğa bir tek bir çift. Bu çiftimiz. Hemen yanındaki boşluğa bir tek çakma sık iğne, hemen yanına 2 tane sık iğne. Bu şekilde 18 tane sık iğne elde edeceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Devam edelim. Şimdi 18 tane sık iğnemizi yaptık. Çakma sık iğnemizi yapıp sıramızı kapadık. Şimdi bu sıramızda 2 tek bir çift yapacağız. Ve toplam 24 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Yine bir tek, bir tek, bir çift. Bu şekilde 24 tane sık iğnemiz olacak. Sıramızı sonlandıralım. Sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çekip bu sefer 3 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 tek ve bir çift. 1 2 3 tek bir çift. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. 30 tane sık iğnemiz olacak burada da. Sıramızı bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. Önce ne yaptık? 6 tane çakma sık iğne yaptık. Her sık iğnenin tepesine ikişer tane battık. Diğer sırada 1 2 3, yani bir tek bir çift, 2 tek bir çift, 3 tek bir çift yaptık. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. 36 tane de ilmeğimiz olacak. 3 4 tek, 5.'ye çift.
4 tek, bir çift. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. 4 tek, bir çift yaptıktan sonra sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu sıramızda da 5 tek, bir çift yapacağız. Toplam 42 tane ilmeğimiz olacak. 3 tek, 4 tek, 5. tek, 6.'ya çift batıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde devam edelim. 5 tek, bir çift yaparak 42 tane sık iğne elde edeceğiz. 5 tek, bir çift yaptık. Sıramızı kapadık ve son sıra 6 tek, bir çift yapıp 48 tane ilmek elde ediyoruz. 6 tek, bir çift. Altıncı tek, 7.'ye çift batıyoruz. Bu şekilde 6 tek, bir çift yapıp 48 ilmek elde edelim. Sıra sonuna gelelim. Tek bir çift yapıp artık son sıramızı da kapatıyoruz ve bu sıramızda bitiş sırasında artık sadece her tepe başına, yani 48 tane ilmeğimiz oldu ya, her boşluğa birer tane çakma sık iğne yapıp 48 tane sık iğnemiz elde, son sırada yapmıştık zaten, hepsine tek tek batıp 48 ilmeğimizi bir sırada düz arttırma ve eksiltme yapmadan geçmiş olacağız ve sıramız bitecek. Yani artık son sıra her tepe başına birer tane. Bu şekilde 48 ilmeğimizi tek tek örelim ve artık kardan adamın kafası da böylelikle bitmiş olacak. Bu şekilde artık 48 tane ilmeğimizi düz ördükten sonra kafa kısmını bu şekilde bitiriyoruz. Paylı kesiyoruz ipimizi, çünkü dikim aşamasında beyaz ipimiz lazım olacak. Hiç ekleme yapmadan direkt bu şekilde daha güzel olacak. Şimdi kafamız hazır. Şapka kısmına geçelim. Şapka kısmını da yapalım. Daha sonra gözler, burun, ağız ve atkıyı yapacağız. Şapka kısmının yapımına başlarken öncelikle 21 tane zincir çekeceğiz. Bir tane zincirimizi çektik. Şimdi 2 tane zincir çekip ipimizi dolayıp şu şekilde çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar her zincirimizin başına, yani 21 tane çakma sık iğne yapacağız. 4, 20 ve 21.'yi de bu şekilde yapıyoruz. 21 tane ilmeğimizi çektik. Şimdi bir sırada zincir çekip arkadan yine aynı şekilde boşluklara çakma sık iğne yaparak sıra sonuna kadar yine 21 tane çakma sık iğne yapalım. Daha sonra azaltmalara başlayacağız. Sıra sonuna kadar geldik. 21 tane
Çakma sık iğnemizden bir sıra daha geçmiş olduk. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. Her sırada eksiltme işlemi yapacağız. Başta ve sonda. Şimdi ipimizi doladık. İlkine değil ikincisine batıyoruz. Bir tane eksiltmiş oluyoruz. Sonda da bir eksiltme yapacağız. Yani bu sıramızda 19 tane elde edeceğiz. 3 4 5 18. Bir eksiltmeyle şu an 18. ilmekteyiz. Yani burada 2 ilmeğimiz kalmıştı ya. Şimdi buna değil buna batarak bir eksiltmede sıra sonunda böylelikle yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Arkaya dönüp yine bir eksiltme daha. Birinciye değil ikinciye batıyoruz. Bu sefer 17 tane ilmeğimiz olacak. Bir eksiltmemizi yaptık. Sıra sonuna kadar 16 ilmek örüyoruz ve sıra sonunda o 2 taneyi bir alıp 17 ilmeğimiz olacak. Her sırada ikişer tane eksilteceğiz. Son 3 tane kalana kadar. Bu şekilde. Bir, iki tane ilmeğimiz kaldı. Bir ilmeğimizi aldık ve buraya battık. Toplam 17 tane burada ilmeğimizi elde etmiş olduk. Aynı şekilde yine zincir çekip birinciye değil ikinciye batıp bu sefer de bu sırada sonda da bir tane eksiltmeyle 15 tane elde edeceğiz. Son 3 ilmek kalana kadar bu eksiltmelerimize devam edelim. Şimdi 3 tane ilmeğimiz kaldı. Kese kese yine zincir çekiyoruz. 1 2 3 kesmeden bir sıra daha ördük. Bir zincir daha, bir tane daha öreceğiz. 1 2 3 ve şimdi keseceğiz. Şöyle ilk boşluğa battık. İkinci boşluğa batıyoruz. Üçüncüye de batıp şöyle artık şapkayı kapatıyoruz. Bir zincir bitti. Şapkamız bu şekilde. Şimdi gözleri ağzı yapmadan önce ve atkı yapmadan önce kafayla şapkayı çorabımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde çorabı tutuyoruz. Daha sonra kafayı böyle bastırarak şöyle yerini belli bir şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra şapkamızı takacağız zaten. Ama zaten bunu yapmadan önce içine birazcık da elyaf dolduracağız. Önce burası iyi gayet. 1 2 3 4 5 6. Şöyle 6. sıraya şu şekilde koyuyoruz. Şöyle şu yarısını dikelim. Daha sonra birazcık elyaf ekleyip devamını dikeceğiz. Önce bir yarısını dikelim. Videomuza devam edelim. Bu şekilde köşelerden kafamızın yarısını diktik. Şimdi içerisine birazcık elyaf dolduracağız. Hem kafada birazcık şekil almış olacak. Çok fazla doldurmanıza da gerek yok zaten. Çorap patik olduğu için. Bu kadar. Yeterli olacaktır. Şimdi buradan itibaren
Kalan kısmı da dikelim. Kafayı sabitlemiş olalım. Şimdi kafa kısmını bu şekilde sabitledik. Şapkamız zaten hazırdı. Onun yeri en son ayarlayacağız. Şimdi göz ve burun kısmını yapalım. Burun kısmı için önce turuncu ipimizi alalım. Bu şekilde turuncu ipimizle sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptık. Şöyle sihirli halkamızı kapadık. Bu şekilde ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz. Ve kapadık. Bir sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan normal 4 tane sık iğnemizi tek tek tepesine batarak örüyoruz. Küçük olacağı için biraz zorlayabilir sizi ama zaten 2 sıra öreceğiz. 4. trabzanımızı da ördük. Şimdi ilkine batıp sıramızı kapadık. Şimdi bir arttıracağız, o kadar. Bir tane ilkine battık. İkincinin içerisine battık. 3, 4. Dördüncüyü de şöyle batıyoruz. Ve sonuncunun içerisine bir tane daha batıp 5 tane sık iğnemiz oluyor ve burun için bu sıra yeterli. Bu şekilde. Burnumuz da yapıldı. Şöyle burnumuzun yeri burası. Şimdi gözü yapacağız. Göz yapmak da çok basit. Sık iğnemizin sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunu kapatıp ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz. Ve sırayı kapadık. Gördüğünüz gibi gözümüz de hazır. Bir tane daha bundan yapıyoruz. Ve gözlerin de yerini ayarladıktan sonra pomponu yapıp atkıya geçeceğiz. Önce gözleri, burnu ve şapkayı da sabitleyelim. Gözleri de bu şekilde buraya koyacağız. Burnumuzu da sabitledikten sonra şapkamızı dikeceğiz. Şu şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Şapkayı dikerken de şuna dikkat edin. Şu mavi kısmı aşmasın. Neden? Çünkü giydirirken beyaz kısmı katlanacağı için şu şekilde şapka şöyle şurada kalsın. Bu şekilde. Şimdi bunları sabitleyelim. Atkı ve pompon kısmına geçebiliriz. Bu şekilde kafamızı, şapkamızı, gözlerimizi, burnumuzu ve ağzımızı yaptık. Şapkamızı tam bitirmedik çünkü pompon kısmını da buraya taktıktan sonra şu şekilde sabitleyeceğiz. Ondan sonra pomponu da taktığımızda atkı kısmına geçeceğiz. Pomponu da şu şekilde yapıyorum. Biraz paylı bırakıp 2 parmağıma sarıyorum ipi. 3 parmağıma sarıyorum şu şekilde. Şu şekilde 35 kere ipimi doladım. Şimdi orta kısmından ipimi bağlayacağım. Bu şekilde ortadan ipimizi bağlıyoruz. Kalınlığını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha fazla da sarabilirsiniz ama benim için 35 tane
ipi elime dolamam, yani 35 kere dolamam yeterli oluyor. Bu şekilde ipimi sabitledim. Ortadan bağladığımız ipi de biraz paylı bırakıyoruz. Çünkü dikerken, şapkanın uç kısmına dikerken ip lazım olacak. Şimdi pomponu yapmak için bu kısımlardan, orta kısımlardan ipimizi keseceğiz. Daha sonra küçültmeye başlayacağız. İstediğiniz boyuta geldikten sonra pomponumuz hazır oluyor. Pomponumuzu da bu şekilde yaptıktan sonra şapkamıza sabitleyeceğiz. Daha sonra şu şekilde pomponumuzu sabitledikten sonra şapkamızın artık son işlemine geçebiliriz. Ve sonra da en son işlem olan atkıyı yapacağız. Birazcık düzeltelim şunu, yumuşaklıklarını. Evet. Şapkamız bu şekilde hazır. Şimdi şuradan şu şekilde şapkamızı da sabitledikten sonra artık atkı yapmaya başlayabiliriz. Şapkamızı da sabitledik. Şimdi artık atkıya başlayacağız. Atkıya da başlarken önce beyaz ipimizle başlayacağız. Toplam sıramız 13 tane beyaz, 12 tane mavi şeklinde olacak. Önce 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir çektikten bir zincir çekip ikili çakma sık iğnemizi yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane çakma sık iğne yaptık. Şimdi dönüyoruz. Bir zincir çekip yine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. İki sıra bunu yaptık. Şimdi mavi ipimize geçiyoruz. Mavi ipimizi de 2 sıra yapacağız. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi döndürdük. Yine sık iğnelerimizden 6 tane boşluklarımıza bata bata yapıyoruz. Atkı da bu kadar. 2 sırada bir sadece ipimizi değişeceğiz. 6 tane sık iğne yapıp bir zincir çekip dönüyoruz. Ve 6. Bu şekilde. Şimdi şurayı temizleyelim. Bir kere daha beyaz ipimize geçelim. Daha sonra zaten aynı işlemi 13 tane beyaz, 12 tane mavi ip olana kadar devam ettireceksiniz. Sonra atkımız da bitmiş olacak.
Şimdi yine mavi renge geçeceğiz. Ön kısmımız bu atkımızda. Ve atkıyla ilgili bir püf söyleyeceğim. Buraya çorabı atkıyı geçirmeden önce birazcık ütü vurun. Ütü vurduğunuzda ip biraz daha incelecek ve böylelikle kaba durmayacak. Çünkü ben bir kere öyle denediğimde pek görsel açıdan hoşuma gitmedi ama ütü vurduğunuzda hem daha kibar, daha hafif zarif duracak. Şimdi ben bu atkıma devam edeyim. 13 tane beyaz, 12 tane de mavi olduğunda atkım bitecek. Püsküllerini yapacağım. Daha sonra ütüleyip bu şekilde atkımı takacağım ve çorabımız artık bitmiş olacak. Atkıya devam edelim. Atkımızı da bitirdik. 13 tane beyaz dediğimiz gibi 12 tane mavi yapmamız yeterli oluyor bu boy için. Şimdi püsküllerini yapacağız. Püsküllerini yaptıktan sonra söylediğimiz gibi ütü vurup atkıyı artık takabiliriz. Püskülleri de ben genelde tek tek takıyorum. Beyazın yanına mavi, mavinin yanına beyaz şeklinde. Şöyle bir tane göstereyim. Bu ön kısım. Ön kısımda hemen beyazın yanına bir tane mavi. Şöyle geçiriyoruz. Bu şekilde atkımızın püsküllerini yapıp daha sonra zaten uzunluğunu makasla kesip düzeltiyoruz ve artık çorabımız da bitmiş oluyor atkımızı taktıktan sonra. Bu şekilde sıra sonuna kadar püsküllerimizi sırayla renklerini takalım. Ütümüzü yapıp çorabımızın artık son halini görelim. Ve atkımızı da taktık. Artık çorabımızın son hali bu şekilde. 38 numara da giyebilir çorabımızı. Ölçülerini deneyerek yaparsanız daha iyi olur. Daha büyük ölçülere göre arttırmaları ona göre ayarlayacaksınız. Uzunluğunu, bilek kısmını dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz yine. Modelimiz bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.